Merhaba, Hacer'in Lezzetleri YouTube kanalımdan herkese selamlar. Sizler için harika bir çörek tarifi vereceğim. Evinizde patates varsa bu tarifi kaçırmayın. Harika bir tarif. Hem doyurucu hem de çok lezzetli. İster kahvaltıya, ister ara öğüne, ister 5 çayına, çayın yanına. Nasıl isterseniz o şekilde hazırlayabilirsiniz. Öncelikle 2 tane patatesimizi güzelce soyup küp küp doğrayalım. Patatesleri haşlayarak yapacağız. Bu tarif herkesin evinde bulunacak malzemeyle yapılabilecek bir tarif. Patatesleri tencereye alalım. Üzerine birazcık su koyalım. Patateslerimizi bu şekilde haşlayalım. İçerisine tuz koymuyoruz. Sonradan ilave edeceğiz. Şimdi de bir tutam maydanozumuzu doğrayalım. Maydanoz sevmiyorsanız ilave etmeyebilirsiniz. Ama güzel yakışıyor, içerisine lezzet veriyor. Patateslerimiz haşlandı. Kasemize alalım. 1 çay kaşığı dolusu tuz, 1 yemek kaşığı tereyağı içerisine koyalım. Patates ezeceğiyle güzelce ezelim. Elinizde bu şekilde aparat yoksa çatalla da ezebilirsiniz. Püre haline getirelim. Patates ezeceğini çıkaralım içerisinden. Kaşıkla güzelce karıştıralım. Patates harcımızın burada birazcık soğuması gerekiyor. Çünkü içerisine yumurta koyacağız. 5-10 dakika soğumasını bekleyelim. Soğuduktan sonra bir tane yumurtayı ilave edelim. Yumurtayla güzelce karıştıralım. Maydanozumuzu ilave edelim. İsterseniz içerisine baharat da ilave edebilirsiniz. Pul biber, karabiber, kimyon. Ben baharat ilave etmedim. İsteğe bağlı. Şimdi de unumuzu ilave edelim. Toplamda 2 su bardağı unu ilave ettim. 200 gram. 1 paket kabartma tozu koyalım. Karıştıralım. Öncelikle spatulamızla hamuru güzelce karıştıralım. Birazcık toparladıktan sonra spatulayı çıkaralım. Elimizle hamurumuzu yoğuralım. Hamurumu toparladım gördüğünüz gibi. Hamurun birazcık dinlenmesi lazım. Üzerini streç filmle kapatalım. Hamurumuzu birazcık dinlendirelim. 10 dakika 15 dakika dinlenmesi yeterli. İsterseniz bu hamuru akşamdan hazırlayıp dolaba koyabilirsiniz. Sabah kalkıp kızartabilirsiniz. Masamıza birazcık un serpiştirelim. Hamuru masaya çıkaralım. Yuvarlayalım. 4 tane bezeyi ayıralım. Hamurlarımızı beze haline getirelim. Bezelerimiz hazır. 3 tanesini kenara alalım. Üzerine birazcık un serpiştirerek bir tanesini açalım. Fazla un serpiştirmiyoruz. Çok az olsun. Normal hamur açar gibi değil. Merdanenin yapışmayacağı kadar un serpiştirelim. Yemek tabağı büyüklüğünde açalım. Çok aşırı inceltmiyoruz. Çok da kalın olmasın. Güzel olmaz. İnceliğini görüyorsunuz. İkinci bezemizi de aynı şekilde açalım. Dört tane hamurumu aynı şekilde açtım hepsini de. Bıçaklarla yardım alalım. Bıçaklarla ortadan çizikler çizelim. Bu şekilde her tarafı daha güzel eşit olacak. Ben
Ben iç harcı olarak peynir kullandım. İstediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. İsterseniz kıymalı, kaşarlı, nasıl isterseniz. Bıçakları alalım. Diğer açmış olduğumuz hamuru üzerine koyalım. Kenarlarını düzeltelim. Bıçakla da kenarlarını düzeltelim. Yuvarlak bir şekil verelim. Bıçağından kenarlarını, ortalarını bastıralım. Lület yardımıyla şeritler halinde keselim. 4 parçaya ayıralım. Çatalla kenarlarına bastıralım. Hem şekil verelim hem de içindeki malzeme dışına dökülmesin. Tahtamızın üzerine alalım hazırlamış olduğumuz hamurları. Tahtamıza biraz un serpiştirirsek üzerine yapışmaz. Diğer hamuru da aynı şekilde açtım. Bıçaklarla işaretleyelim. Peynirimizi koyalım. İkinci hamuru da aynı şekilde üzerine kapatalım. Kenarlarını düzeltelim. Bıçakla üzerine işaretleyelim. Çok kolay bir tarif. Hem kolay hem de lezzetli oluyor. Doyurucu. Bu şekilde hazırlayıp 5 çayında da misafirinize ikram edebilirsiniz. Hamurlarımın hepsini aynı şekilde hazırladım. Tahtamın üzerine koydum. Ocağımıza alalım. Tavama birazcık yağ koyuyorum. Bir çay bardağına yakın olursa yeterli. Tavamız birazcık ısındıktan sonra hamurları üzerine koyalım. Orta ateşte pişirelim. Çevirelim. Ben birazcık ocakta fazla beklettim. Benim kadar bekletmeyin. Yanmadı ama birazcık fazla kızardı. Kızarak seviyorsanız bu kadar yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi diğer tarafı güzel kızardı. Servis tabağımıza alalım. Kalan hamurlarımızı da aynı şekilde kızartalım. İsterseniz bunun şekerlisini de yapabilirsiniz. Maydanoz koymayabilirsiniz. Kabartma tozu. Tuzunu birazcık az korsunuz. İstediğiniz marmelatı koyabilirsiniz içerisine. Gördüğünüz gibi çok da güzel kabardı. Kızaranları alalım. Çok çabuk pişti. Çok da çabuk hazırlandı. Hepsini pişirdim gördüğünüz gibi. Çok güzel oldu. Harika, lezzetli oldu. Masamıza alalım. Doku testi yapalım. İstediğiniz sosu hazırlayabilirsiniz. Ben yoğurt koydum. İster ketçap, mayonez nasıl isterseniz. Üzerine birazcık dereotu koyalım. Sıcak sıcak servis yapabilirsiniz. Eğer soğuduysa da ısıtabilirsiniz. Daha sonra da kaldığı zaman da ısıtıp tüketebilirsiniz. Üzerine birazcık yoğurt koyalım. Çok lezzetli oluyor.
Evet arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız bundan sonra gelecek güzel tariflerimden haberdar olacaksınız. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı